Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Milattan önce 3629 yılının yine Ağustos ayındayız. Hz. İbrahim Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın en sevgilisi olarak tutulduğu o hapishane hayatında tebliğine devam etmesi Nemrud'u iyice çileden çıkarmış. Azer defaatle Hz. İbrahim Efendimiz'e gidiyor. Onunla hapisteyken görüşmeler yapıyor. Mesele oldukça uzun ama hakikat Siyer-i Nebi yolculuğundayız defaatle söylediğimiz üzere. Bu meseleyi En'am suresinde 74. ayet-i kerime ile 82. ayet-i kerime arasındaki inceliklerde görüyoruz. Allah Azze ve Celal En'am suresi 74. ayet-i kerimeden 82. ayet-i kerimeye kadar şöyle buyuruyor. Bir zamanlar İbrahim amcası Azer'e, daha önce söylemiştik ya, Estağfirullah ve iz kâle İbrahim'e li ebihi ifadesindeki babası beyanı pek çok alim tarafından amca olarak ifadelendirilmiştir ki konuyu teferruatıyla anlatmıştık. Bir zamanlar İbrahim amcası Azer'e ne demişti? Sen putları kendine bir sürü ilah ediniyorsun öyle mi? Doğrusu ben seni ve toplumunu açık bir sapıklık içinde görüyorum. Bu şekilde İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyordu ki o kesin bilgiyi elde edenlerden olsun. Bu bilgiyi de ne yapıyordu Hz. İbrahim Efendimiz? Tebliğ ile ümmetine beyan ediyordu. Ne zaman ki üzerini gece kapladığı bir yıldız gördü. Bu imiş Rabbim dedi. Derken o batı verince ben öyle batanları sevmem dedi. Bu Hz. İbrahim Efendimizin peygamber olma süreciyle ilişkili değildir. Böyle anlatanlar ne yazık ki yanlış anlatıyorlar. Çünkü 74. ayet-i kerimede Hz. İbrahim Efendimiz açık bir şekilde tevhidi beyan edip sen putları kendine bir sürü ilah ediniyorsun öyle mi? Doğrusu ben seni ve toplumunu açık bir sapıklık içinde görüyorum demesi, bunu açıkça ifade ediyor olması zaten peygamber olduğunun delili. Peki bir peygamber bu sözleri neden söyler? Ümmetine bir şeyi açıkça beyan etmek üzerine. Bakın geceye bir bakın, bu muymuş Rabbim, buymuş Rabbim deseniz diyor Hz. İbrahim Efendimiz. Ben öyle batanları sevmem. Benim sevmediğimi siz de görmüyor musunuz manasıyla söylüyor. Ne zaman ki diyor 77. ayet-i kerimede ayı doğmak üzereyken gördü, buymuş Rabbim dedi derken batınca ay tabii ki yemin olsun ki dedi. Rabbim beni hidayetine iletmemiş olsaydı kuşku yok ki şu sapkın topluluklardan olacakmışım. Olmadığını beyan ediyor. Devam ediyor Hz. İbrahim Efendimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah Azze ve Celle'nin bizlere açıkça vahyettiği üzere Hz. Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam ne zaman ki güneşi doğmak üzereyken gördüğü buymuş Rabbim, bu hepsinden büyük dedi. Yani böyle anlıyorsunuz siz manasıyla. O da batınca ey toplumum dedi, ümmetim haberiniz olsun ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben her dinden geçip sadece hakka eğilerek, her dinden ne demek? Nemrud'un kendisini put edinmesinde kullandığı her türlü diğer putları da içine alarak, yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış olan yaratıcıya döndüm ve ben ona ortak koşanlardan değilim. Toplumu da kendisine karşı delil getirmeye kalkıştı ayeti 80. ayet-i kerimede. Şimdi artık o ateşe giden süreci okuyoruz. Hz. İbrahim Efendimiz'e zulmetmek üzere. O siz dedi benimle Allah hakkında hüccetleşmeye mi kalkışıyorsunuz? Halbuki o bana gerçeği doğrudan doğruya gösterdi. Sizin ona ortak koştuğunuz şeylerdense ben hiçbir zaman korkmam. Rabbim dilemedikçe onlar bana hiçbir şey yapamaz. Rabbim her şeyi bilgisiyle, ilmiyle kuşattı. Artık bir düşünmez misiniz? Hem nasıl olur da siz hakkında Allah'ın hiçbir delil getirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyor musunuz da ben sizin ortak koştuklarınızdan korkarım. Şu halde korkudan güvende olmaya iki taraftan hangisi daha yakın? Eğer biliyorsanız iman edip de imanlarını bir haksızlığa bulamamış olan kimseler var ya,
İşte korkudan güvende olmak onların hakkıdır ve hidayete eren onlardır. Anlıyoruz ki Hz. İbrahim Efendimizin ateşe atılacağına dair beyannamesi kendisine ufak ufak söylenmeye başlamış tehditler var. Bu tehditler karşısında Hz. İbrahim Efendimiz ise tevhid akidesini, akide-i ilahiyeyi söylemekten çekinmiyor ve devam ediyor sözlerine. Hz. İbrahim Efendimiz ise amcası için bir bağışlanma dilemesi var Cenab-ı Hak'tan. Yine Meryem suresi 41 ila 48. ayet-i kerimeler arasında. Bunun Azer'le meydanda yaptığı bir konuşmaya aittir aslında. Şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle Meryem suresi 41 ila 48. ayet-i kerimeler arasında. Kitapta yani Kur'an-ı Azimüşşan'da bütün bu yolculukta İbrahim'i de an diyor Hazreti Allah. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin dilinden bize ulaşmış şu Kur'an-ı Azimüşşan'da. Kitapta İbrahim'i de an çünkü o bir sıddık, dosdoğru bir insan, bir peygamberdi. Bir zaman amcasına demişti. Amcacığım, o işitmez görmez ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere niçin taparsın? Amcacığım, emin ol, bana bilgiden, sana gelmeyen gerçekler geldi. Gel bana uy da seni düz bir yola çıkarayım. Bu yol sırat-ı seviyye, sırat-ı müstakimin sırat-ı seviyyası. Niye seviyye beyanatı var? Hz. İbrahim Efendimizin burada dolambaçlı olan inanç biçimini ortaya koyması adına kullandığı bir ifade. Amcacığım, şeytana tapma çünkü şeytan Rahman'a baş kaldırdı diyerek bu sefer Nemrud'un da şeytanlarla olan birlikteliğini ifade ediyor. Şeytan ibaresinden sonra amcacığım ben gerçekten korkarım ki sana o Rahman'dan bir azap dokunur da şeytana yar olursun. Sen Nemrut'la beraber olursan sana bir azap gelecek. Sen dedi, yemin ederim ki eğer vazgeçmezsen seni kesinlikle taşlarım, hem uzun süre hem beni uzun süre bırak git. İbrahim Aleyhisselam dedi ki selam sana, senin bağışlanman için Rabbime dua edeceğim çünkü o bana çok lütfedicidir. Hem sizi Allah'tan başka taptıklarınızla baş başa bırakıp çekilirim de Rabbime dua ederim. Umulur ki Rabbime dua sayesinde talihsizlerden olmam dediğinde bu meydanda Hz. İbrahim Efendimiz Nemrut'la artık karşı karşıya gelmişti. Nemrut başlangıçta onun İbrahim olduğunu düşünmüyor, hiç aklına getirmiyordu. Azer ise bu ziyaretin ve buna benzer ziyaretlerin ardından artık onun İbrahim olduğunu, kardeşinin oğlu olduğunu çok net ve şüphesiz bir şekilde anlatmıştı. Durumu Nemrut'a haber verince işte bu andan itibaren durum karıştı. Nemrut geçmişte öldüremediği çocuğu şimdi bu haliyle ortadan kaldırmaya mecbur olduğunu ama bunu büyük bir kalabalık ortasında yaparak kendi kuvvet ve kudretini ortaya koyması gerektiğini gördü. O kadar fazla odun toplandı ki bu dönemde bölgedeki yeşillik kurallığa döndü. Ve biliyorsunuz ki bu dönemden sonra yeni getirilen ağaçlar Şam bölgesinden fıstıklar oldu ki bugün bizler onları Şam fıstığıyla tanıyoruz ama Urfa'da yetiştiriliyor. Urfa'ya Şam fıstığının geldiği dönemler işte bu tarihler. Milattan önce 3600'lü yıllar. 52 gün boyunca Hz. İbrahim Efendimiz bu ateşin içinde kalacaktır. Mancınıksa bugün gördüğünüz dağın tepesi değildir. Mancınık bugün Hz. İbrahim Efendimizin ateşe düştüğü olarak bilinen o mağaraya yaklaşık 400-300 metre ileride bir yerde kurulmuş büyük bir mancınıktır. Ama o bölgede bir nümayiş var. Tam ateşe atılma noktası 55 metre kadar uzaklıkta. Yani bir mancınığın insan atabilmesi ne yazık ki yaklaşık 50 metrelik bir şey lazım. Devasa mancınıkların olması söz konusu değil. Nemrud'un da buradaki amacı kitleye göstermek. O dağın tepesinden fiziksel olarak şu an bahsettiğimiz noktaya düşme imkanı yok. Öyleyse orası neresi? Orası Nemrud'un ve eşinin putunun konulmuş olduğu yer, onun görsellerinin olduğu yer. Onlar mancınık taşı değil. Zaten mancınıklar taşlar üzerinden atılmıyordu o dönemde de.
Ateşin yüceliğine verenler oldu bunu. 52 gün boyunca Hz. İbrahim Efendimiz defaatle annesiyle içeride görüşme yaptı. Azer'le görüşme yaptı. Azer geldi gitti. Nemrut yanmadığını görünce aklını kaçıracak seviyeye geldi. Dolayısıyla bu 52 gün boyunca süren ateş içerisindeki tebliğ aynı zamanda ateşin de yüceliğine bazıları tarafından ilginç geldi. Ateş yücedir dediler, tarih boyunca İbrahim'i yakmadı. İşte buradan Zerdüştlük ve o Zerdüştlerden de Mecusilik hasıl oldu. Tabii ki ilerleyen tarihlerde muharref oldukça. Efendim, Hz. İbrahim'e bu durumda ateşte yanmayınca Nemrut tekrardan Azer'i gönderdi. Azer İbrahim Efendimiz'e tekrar konuştu. Yolundan dönmedi. Ne gariptir ki kafirler hem bu hakikati görüp hem de onun yoldan dönmesini hala beyan eder oldular. Azer Nemrut'a dönüp işte dönmüyor yolundan beyanatın sonunca Nemrut da geldi, ateşi gördü ve ateşin içine girdi. Nemrut ateşin içine girerken ateşe yaklaşamazdı ama Hz. İbrahim Efendimiz dedi ki gel Nemrut yaklaş, ateşe doğru yaklaş. Tabi Nemrut orada korkuyor, millet onu görürse ne diyecek? Millet önce bir uzaklaştırıyorlar. Nemrut ateşin içine de giriyor ve girip Hz. İbrahim Efendimiz'le tam o ara noktada konuşuyor. Yanmıyor ama Nemrut yolundan dönmüyor. Demek ki mucizevat ve keramet insanlara imanı vermek anlamında değil, hakikati göreceklere vesile olma anlamında olduğunu böylelikle anlamış oluyoruz. Tabi Nemrut geri dönüyor. Ateşte yanmayan bir Hz. İbrahim var. Dünya bundan artık haberdar. Nemrut perişan ve buna karşılık Hz. İbrahim Efendimizin tebliği artık bu ateşin yüksekliğince dünyaya duyulmuş. Bir adam var ki dünya yüküyle toplanmış odunlar ortasında yanmıyor. Böylelikle fevç fevç tevhide dönenler var. Azer'e sinirlenen Nemrut, duruma sinirlenen Azer'in kafasına fırlatmış olduğu bir künk parçasıyla, bir taş parçasıyla diyelim, Azer'i oracıkta öldürüveriyor ve Azer bu şekliyle ölüyor. Hz. Lut aleyhisselam Hz. İbrahim Efendimiz'e yardım ediyor. Ben bana imanlarla edenlerle birlikte buradan gideceğim diyen Hz. İbrahim Efendimiz'in beyanatıyla içeride fışkıran su ve onun yemek yemesi için gelen balıklar, bugün görmüş olduğunuz balıkların bir çeşidi Hz. İbrahim Efendimiz'e gıda olabiliyor. Yani bugünkü balıklar Hz. İbrahim Efendimiz'de kullanılan odunlar değil, Urfa'nın altında var olan bir denizden hasıl olmuş, Hz. İbrahim Efendimiz'in ihtiyacını gidermekte vesile olmuş bir balık türü. Yediği balıklar bunlar değildi ama çeşit çeşit balıklar geldi önüne. Hz. İbrahim Efendimiz orada balığını yedi. Yemek olarak, yiyecek olarak Allah Azze ve Celle'nin ikramı olarak farklı farklı meyveler de geliyor. Hem su geldi hem suyla balık gelmesi insanları tabii ki aklını alacak seviyede. Artık 300'den fazla kişi iman edip onun evindeki önündeki ateşi söndürdüler. Sebep? Çünkü Nemrut artık bitmiş durumda. Cebrail aleyhisselam ateşe atılmadan önce gelip sormuştu ya, ey İbrahim bir hacetin var mı? Herkes toplanmış. Enbiya suresinin 68. ayet-i kerimedeki ifadeyle Allah Azze ve Celle'nin onlar siz bunu dediler. Ateşte yakın da ilahlarınızın öcünü alın. Eğer bir iş yapacaksınız. Allah Azze ve Celle ise bu eman ve emniyet. Hz. İbrahim Efendimiz Allah bana yeter, o ne güzel vekildir beyanatı üzerine şöyle buyurmuştu. Ey ateş, serinlik ve esenlik ol İbrahim'e dedik. Hz. İbrahim Efendimiz'i yakmadı ateş. Ehli imanın gücü ve kuvveti arttı. Müşrikleri büyük bir korku saldı. Hz. İbrahim Efendimiz artık bütün bu toprakları bana verin dese mecbur verecekler. Ama Hz. İbrahim Efendimiz böyle yapmadı. Sevginin bir başka niteliği ve delili olarak Nemrud'a biçilmiş olan kaftanı yaşayacağımız günü görene dek onun sonunu farklı bir şekilde seyretmek üzerine biraz da o ateşin ona taşınmasında yardımcı olan halka bir kırgınlıkla oradan uzaklaşıyor.
ve Mısır'a doğru yola çıkıyordu. Çünkü daha önce beyan etmişti ve o beyanatıyla yolculuk başlayacaktı. Yarın Allah nasip ederse Hz. İbrahim Efendimizle Mısır yolunda olacağız. Yarın görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.